Selam herkese, Trendyol Akademi'ye hoş geldiniz. Bu derste yapay sinir ağlarını anlatacağım. Derse geçmeden önce kanalımıza yeniyseniz en güncel derslerden haberdar olmak için abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Yapay sinir ağları zor problemlerin üstesinden geldiği için son zamanlarda oldukça popüler oldu. Yapay sinir ağları derin öğrenmenin çekirdeğidir. Bu bölümde Scikit-4'te bulunan yapay sinir ağlarını keşfedeceğiz. Özetle bu derste yapay sinir ağları nedir? Yapay sinir ağları tekniğiyle veri nasıl analiz edilir? Yapay sinir ağlarının parametreleri nasıl ayarlanır? Gerçek veri seti üzerinde uygulama nasıl yapılır gibi konuları anlatacağım. Derse başlamadan önce kanalımızda 400'den fazla eğitim videosu var. Özellikle Python eğitim derslerini ve kütüphanelerini şiddetle tavsiye ederim. Bu derslerin linklerine ulaşmak için videonun altındaki açıklamalara bakabilirsiniz. Tabiat, insanoğluna yeni bir şey icat etmek için her zaman ilham kaynağı olmuştur. Örneğin uçmak düşüncesi kuşlardan esinlenerek ortaya çıkmıştır. Makine zekası için de beynin sinirleri örnek alınarak Artificial Neural Networks yani yapay sinir ağları ortaya çıktı. Yapay sinir ağlarına dayanan teknik beceriklidir, güçlüdür ve ölçülebilirdir. Örneğin bu sinir ağları ile Google Images gibi milyarlarca resmi sınıflandırma, Apple Siri gibi ses tanıma servisi, YouTube'daki her gün kullanıcılar tarafından seyredilen 100 milyonlarca videonun içinden en iyisini önerme gibi kompleks makine öğrenmesi görevlerinin üstesinden gelinir. Şimdi sınıflandırma ve regresyon için multi-layer yani çok katmanlı perceptrons şeklinde isimlendirilen ve kısaca ders boyunca MLP kısaltmasıyla ifade edeceğim metodu gösterelim. Perceptron sinir ağlarının basit bir şeklidir. MLP metodunu genelleştirilmiş lineer modeller olarak da düşünebilirsiniz. Hatırlarsanız lineer regresyon modeli şeklinde ifade ediliyordu. Burada X girdi öz nitelikleri ve W öğrenme katsayısını ifade eder. Bu ifadelerin ağırlıklı toplamı Y şapkayı verir. Ekrandaki görselin sol tarafındaki her bir düğüm bir girdi öz niteliğini ve bunların bağlantıları öğrenme katsayılarını gösterir. Sağ taraftaki düğüm ise öz niteliklerin ağırlıkları toplam olan çıktıyı gösterir. Bir MLP çok kez tekrar eden ağırlıklı toplamları hesap etme sürecidir. Ekrandaki görselde ortada gösterilen gizli katman sonucu elde etmek için ağırlıklı toplamların bir araya getirilmesiyle oluşur. Bu katmandaki ifadelere birim denir. Yani burada bir gizli katman 3 birim vardır. Girdi ile gizli katmanlar arasında ve gizli katman ile çıktı arasındaki bağlantılar ağırlık olarak isimlendirilen katsayılardır. Sinir ağları tekniğinde katsayılar çok olduğu için lineer modelden daha güçlüdür. Her bir gizli birim için ağırlıklı toplam hesaplandıktan sonra bir non-lineer yani doğrusal olmayan fonksiyon kullanılır. Bu non-lineer fonksiyon ReLU ya da hiperbolik tanjant olabilir. Bu fonksiyonun sonucu Y şapka yani çıktığı hesap ederken ağırlıklı toplamlar için kullanılır. Ekrandaki grafikte kırmızı ReLU ismindeki düzeltilmiş lineer doğruyu, mavi ise hiperbolik tanjantı gösterir. Grafikte gördüğünüz gibi ReLU sıfırın altındaki değerleri kesiyor. Tanjant hiperbolünde ise düşük girdi değerleri için sonuç -1, yüksek girdi değerleri için sonuç +1'dir. Yapay sinir ağları tekniğindeki bu non-lineer fonksiyonlar lineer modellerden daha çok öğrenmeyi sağlar. Bir tane daha gizli katman eklenebilir. Eğer daha fazla gizli katman eklenirse derin öğrenmeye adım atmış olunur. Derin öğrenme ileriki derslerde ayrıntı olarak anlatacağım. Şimdi MLP Classifier tekniğini kullanarak MLP'nin nasıl çalıştığını yakından bakalım. Öncelikle Neural Network'ten MLP Classifier sınıfını import edelim. Ardından kullanacağımız veri seti Mu'su Datasets'ten import edelim. Girdi ve çıktı verilerini X ve Y değişkenlerine atayalım. Veri setini parçalamak için Model Selection'dan Train Test Split fonksiyonu import edelim.
train test split fonksiyonunu kullanarak verileri eğitim ve test şeklinde iki parça ayıralım. Sınıftan bir örnek alıp fit metodunu çağırarak modeli kuralım. Bu komut çalıştırdığımız zaman bir uyarı geldi. Maksimum iterasyon sayısının 200'e ulaştığını söylüyor. Maksimum iterasyon sayısını 10.000 yapalım. Süper. Modeli kurduk. Şimdi modelin verilere nasıl uyduğunu grafikte görelim. Sinir ağları non-lineerdir fakat grafikte gördüğünüz gibi sinir ağları karar sınırı kısmen düzgündür. MLP Classifier sınıfının ön tanımlı ayarlarına bakalım. Bunun için MLP Classifier içerisinde Shift Tab tuşuna basarsak ön tanımlı argümanlar karşımıza gelir. Genelde yapay sinir ağları ile analiz yapılırken katman sayısına, her katmandaki birim sayısına, regülerleştirmeye ve non-lineerliğe odaklanılır. Sinir ağlarının en önemli parametresi katman sayısı ve her katmandaki birimlerin sayısıdır. Dikkat ederseniz hidden layer size için 100 değeri alınmış. Küçük örneklemler için bu değer oldukça iyidir. Alfa parametresi regülerleştirme yani düzleştirme için kullanılır. Solver parametresi için ön tanımlı olarak Adam gelir. Adam çoğu durumda iyi çalışır fakat verinin ölçeklenmesine karşı aşırı duyarlıdır. Opsiyonları görmek için aşağı kısma bakabiliriz. LBFGS opsiyonu oldukça robusttır ama daha büyük veri setleri veya daha büyük modeller için uzun zaman alır. SGD opsiyonu daha çok derin öğrenme araştırmalarında kullanılır. Şimdi Hidden Layer Science parametresini ayarlayarak modelin kompleksini azaltalım. Örneğin bu parametreye 10 yazalım. Modeli tekrardan kuralım. Şimdi modelin veriye nasıl uyduğuna bakalım. 10 gizli birim ile karar sınırı biraz daha düzensiz görünüyor. Ön tanımda non-lineerlik ReLU'dur. Karar sınırını daha çok düzleştirmek için daha fazla gizli katman eklenebilir. Veya non-lineerlik için hiperbolik tanjant kullanılabilir. Şimdi sinir ağları kompleksini kontrol etmek için L2 cezalandırması ile regülerleştirmeyi gösterelim. Alfa ön tanımlı olarak düşük regülerleştirme ile gelir. Şimdi alfanın veri seti üzerindeki etkisini görelim. Ekranda farklı alfa ve gizli katman değerleri için modeller gösteriliyor. Dikkat ederseniz karar sınırının diğer grafiklere göre en regüler olduğu grafik ki alfanın 1 ve gizli katmanın 10'a 10 olduğu grafiktir. Modelin kompleksini ayarlamak için gizli katmanların sayısı, her bir gizli katmandaki birimlerin sayısı ve alfa argümanı düzenlenir. Hadi şimdi MLP Classifier tekniğini göstermek için göğüs kanseri veri setini kullanarak bir uygulama yapalım. Öncelikle veri setini Scikit-learn Datasets'ten import edelim. Bu veri setini kanser değişkenine atayalım. Veri setini biraz önce yaptığımız gibi train test split fonksiyonu kullanarak eğitim ve test şeklinde parçalayalım. Veri setlerini parçaladık. MLP Classifier sınıfından bir örnek alalım. Ve fit metodunu çağırarak modeli kuralım. Mükemmel, modeli kurduk ve ön tanımlı parametreler ekrana yazıldı. Şimdi score metodunu çağırarak modelin eğitim ve test verisi üzerindeki performansını görelim. Print yazıp içerisine modelimizi yazıp score metodunu çağırıyorum. Ardından öncelikle eğitim verisi değişkenlerini yazıyorum. Bu komutu test verisi için düzenliyorum. Bu hücreyi çalıştırdığımız zaman doğruluk değerleri ekrana yazıldı. Modelin doğruluk oranları oldukça iyi. Fakat destek vektör makineleri gibi diğer modellere göre iyi değil. Sinir ağları öz niteliklerin ortalaması 0 ve varyansının 1 olduğu standart normal dağılımda olmasını bekler. Şimdi veriyi yeniden ölçeklendirelim. Bunun için Preprocessing'den Standard Scalar sınıfını import edelim. Bu sınıftan bir örnek alalım. Ardından hem eğitim hem de test verisi için fit metodunu kullanalım. Daha sonra transform metodu ile
verileri dönüştürelim. Öncelikle eğitim verisi için verileri dönüştürelim. Ardından bu komutu düzenleyerek test verisini dönüştürelim. Dönüştürülen verilere göre modelin performansını görelim. Bunun için yukarıdaki komutları kopyalayıp yapıştırıyorum. Yalnız burada x eğitim yerine ölçeklendirdiğim değişkeni kullanıyoruz. Ardından ölçeklendirdiğimiz veriye göre bu modelin doğruluk değerlerini ekrana yazdıralım. Verileri ölçeklendirdikten sonra sonuçlar daha iyi çıktı. Yine bir uyarı aldık. Uyarıda maksimum iterasyon sayısına ulaşıldığı söyleniyor. Yine biraz önce yaptığım gibi maksimum iterasyon sayısını arttıralım. Örneğin 1000 yapalım. Bu komutla tekrar çalıştırdığımız zaman doğruluk değerleri karşımıza geldi. İterasyon sayısını arttırınca eğitim verisindeki performans biraz arttı. Ama genelleştirme artmadı. Modelin performansı oldukça iyi fakat modelin eğitim ve test verileri üzerindeki doğruluk değerler arasında fark var. Genelleştirmeyi daha iyi hale getirmek için modelin kompleksliğini azaltmayı deneyelim. Bunun için alfa parametresini 1 yapalım. Bu hücreyi tekrardan çalıştıralım. Süper. Eğitim ve test verileri üzerindeki modelin doğruluk oranları birbirine yaklaştı. Böylece modelin kompleksliği azaldı ama genelleştirmesi arttı. Bu şekilde model daha iyi hale geldi. MLP sınıflandırma ve MLP regresyon teknikleri çok genel sinir ağları mimarisi için kolay kullanımlı arayüz sağlar. Eğer daha esnek ve daha büyük modeller ile ilgileniyorsanız Keras ve TensorFlow gibi ileri seviyeli kütüphaneleri kullanmanız tavsiye edilir. Keras hem TensorFlow hem de Ten üzerinde kullanılabilmektedir. Bu kütüphaneler sinir ağları kurmak ve derin öğrenme araştırmaları yapmak için daha çok esnek arayüzler sağlar. Bütün derin öğrenme kütüphaneleri yüksek performanslı GPU denilen Graphics Processing Units kullanmaya olanak sağlar. Böylece hesaplamalar daha hızlı yapılır. Sinir ağları ile kompleks modeller kurarak büyük veri setlerindeki gizli bilgiler bulunabilir. Destek vektör makinelerine benzer olarak yapay sinir ağları homojen öz nitelikleriyle iyi çalışırlar. Öz nitelikleri farklı tipte olan veriler ile ağaç tabanlı modeller daha güzel çalışır. Yapay sinir ağları ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Dersimizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Adettendir. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve arkadaşlarınız ile paylaşmayı unutmayın. Durun hemen ayrılmayın. Kanalımıza 400'den fazla eğitim videosu var. Özellikle Python ve kütüphaneleri derslerini şiddetle tavsiye ederim. Bu derslerin linklerine videonun altındaki açıklamalardan ulaşabilirsiniz. Gelecek derste buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.